result of the outbreak, their city or entire region may be endangered by a lethal agent. If conditions at your location make this a possibility. Kimine göre burası çok tehlikeli, kimine göre eskiden tehlikeliydi. Eskiden çatışmalar oluyormuş burada. Mesela buraya gelirken bazı yerlerde kamerayı kapatmak zorunda kalıyorum çünkü çete üyeleri var. Ellerinde makinalı silahlar vardı, pompalı tüfek vardı, tabanca falan yoktu yani ağır makinalı silahlar vardı ve masada uyuşturucu paketliyorlardı yani gram falan hesaplayıp bir şey yapıyorlardı. Assa suas massas e vem pra cá. Arayan Mevlasını da bulur, belasını da bulur burada. So good. Aprovado. Aprovado. Muito bom. Muito bom. Nossa. Vilma. Wow. Okay. For gang, No. looking gang. This is normal. Normal. Selamlar, selamlar. Rio'dan herkese merhabalar. Umarım herkes iyidir, keyfi yerindedir herkesin. Favela'dan aslında selamlar demek istiyorum size. Şu an Vidigal favelasındayım. Aline sağ olsun beni burada misafir ediyor. Couchsurfing'den tanıştık onunla. Burada kalabilirsin dedi. Size bugün favelayı gezdirmek istiyorum. Elimden geldiğince çekim konusunda birazcık sıkıntılar yaşayabilirim ama elimden geldiğince size buradaki tecrübemi aktarmak istiyorum. Önce güzel bir manzaraya götüreceğim sizi. Orada burası hakkında bildiklerimi birazcık anlatacağım. Sonra birazcık dolaşırız etrafı. Aline, muy obrigado por todo. De nada. Ah. Não, the view, Aha. the Two Brothers. Two Brothers. Evet. Size bu karşıda gördüğünüz dağ hakkında da bir hikaye anlatacağım. Şuradan manzarayı gösterebilir miyim? Evet, gözüküyor. Okyanus manzarasındayız. Gerçekten muhteşem bir yerdeyiz. Ama birazcık tehlikeli. For... Canos. Anladım. Buradaki birkaç evin kanalizasyon borusu, elektrik sistemi birbirine bağlantılıymış. Onu gösterdi bana şimdi. Yani biri tıkanınca hepsi tıkanıyormuş. Hop, aman. Electricity. Electricity? Também. Tudo. Kablolarla bağlıyorlar elektriği. Bayağı bir kablo var. Şeydeki gibi Filistin mülteci kampını gezmiştim Lübnan'da. Oraya benziyor birazcık. Everybody no pay. No pay. Water, no e electricity. No pay. No pay. For Okay, I understand. Burada insanlar su için ve elektrik için para ödemiyorlarmış. Yani anladığım kadarıyla. Ama şeyi de göstereceğim. Her evin yanında 2 tane, 3 tane, 4 tane bazen tank var. Su tankı. Orada su saklıyorlar. Görürsem onu da göstereceğim size. Şimdi bu manzaraya geldim. Aslında daha farklı bir yerde, biraz daha yukarıda kaydedecektim ama oraya çıkamadım. Size buranın hikayesinden bahsetmek istiyorum. Burası Vidigal isminde bir favela. Hemen karşıda Ipanema, meşhur Ipanema plajı var ve Rio manzarası oldukça güzel görünüyor buradan.
Burası kimine göre en tehlikeli favelalardan birisi. Kimine göre normal bir favela. Kimine göre eskiden çok tehlikeliydi. Ama şu kesin, yani burada çete var ve şu an bulunduğumuz bu yukarıları, manzarayı görebildiğimiz bu noktaları çete kontrol ediyor. Polis buralara çıkamıyor. Çıktığı an çatışmalar oluyormuş. Arkadaşım beni uyardı, hani burada arada silah sesi falan duyarsan ya da buranın üzerinden bir helikopter geçerse hani telaş yapma. Burası için normal dedi. Bunu öncelikle söylemek istiyorum. Şimdi şu karşıda iki erkek kardeş ismini verdikleri bir dağ var. O dağın arkasında Roxinha favelası var. Roxinha favelası Brezilya'daki en ünlü favela ve en büyük favela. 180 bine yakın insan yaşıyormuş orada ve Latin Amerika'nın da en büyük ikinci favelası. İki erkek kardeş olarak geçiyor. Biz şu an Vidigal'deyiz. Vidigal ve Roxinha birbirine komşu favela ve aynı çete burayı kontrol ediyormuş. Buradaki uyuşturucu işlerinden vesaire o çete sorumluymuş ve yani parasını o kazanıyor. Bu arada hani su tankından bahsetmiştim ya, bak görmüşken söyleyeyim, evlerde böyle su tankları var. Su kesildiği zaman o tanklardan kullanıyorlar. Yani dediğim gibi kimine göre burası çok tehlikeli, kimine göre eskiden tehlikeliydi. Eskiden çatışmalar oluyormuş burada. Mesela buraya gelirken bazı yerlerde kamerayı kapatmak zorunda kalıyorum çünkü çete üyeleri var. Mesela biriyle selamlaştık. Bayağı böyle 7-8 kişi masada oturuyordu. Ellerinde makinalı silahlar vardı, pompalı tüfek vardı, tabanca falan yoktu, yani ağır makinalı silahlar vardı ve masada uyuşturucu paketliyorlardı, yani gram falan hesaplayıp şey yapıyorlardı. Jamaika tişörtünü gördü, selam falan verdi bana, sarıldı. Ondan sonra Jamaikalı mısın dedi bana. Yok dedim, Türkiye'den geliyorum ama Jamaika'yı seviyorum. Çok arkadaşım var Jamaika'dan filan. Öyle bir çatlat sohbet, böyle muhabbet oldu. Bir 2-3 dakika onun yanında kaldım. Sarıldı marıldı. Okey yaptı. Everything is good filan bir şeyler yaptı böyle. Ama tabii orada film vesaire bir şey çekemedim. Çünkü yani çete üyesi izin vermez. Böyle durumlar var. Favelanın her yerinde video çekmek olmuyor, yani video çekemiyorsunuz. Bazı noktalarını size gösterebileceğim. Onu burada anlatmak istedim. Şu an burası sıkıntısız bir bölge. Onu göstermek istedim size. Manzarası çok güzel buranın. Aşağıda insanlar yaşıyor. Favelanın girişinde polis duruyor ama yukarılara çıkmıyor. Çıktığı zaman ufak çatışmalar oluyormuş. Onun da bilgisini öğrendim. Elimden geldiğince bugün size favelanın arka sokaklarını, insanların yaşantılarını, tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım. Sağ olsun beni arkadaşım burada ağırlıyor. Yani birazcık heyecanlıyım. Çünkü favelalar meşhur. Yani gecekondular. Birazcık tehlikeli. O yüzden de biraz tırsmıyor değilim, yani böyle tedirgin olmuyor değilim. Çünkü kamerayla geziyorum ve buradaki insanlar hoş karşılamayabiliyor kamerayı. Dediğim gibi tecrübelerimi elimden geldiğince aktaracağım. Kendimi açıklamayı böyle videonun başında yapmak istedim ki sonrasında çok fazla kendimi göstermek istemiyorum. Etrafı göstermek istiyorum sizlere. Ara sokaklarda yürümeye devam ediyoruz. Arkadaşım şey dedi, insanları çekme dedi. Bazı sokaklarda o beni uyarıyor. Ben kamerayı kapatıyorum. Hatta cebime koyuyorum insanlar rahatsız olmasın diye. Bazı sokaklarda da çekim yapabilirsiniz, sorun yok diyor. Şimdi böyle faveladan aşağı doğru yürüyoruz. Yani insanlar burada iç içe yaşıyorlar. Çok kalabalık, dar bir alanda çok kalabalık. Manzarası güzel eyvallah ama zor koşullarda yaşıyorlar. Yani zaten gecekondu hayatı. Bunu çok fazla hani böyle detaylandırmama, anlatmama gerek yok. Yani benden daha da iyi biliyorsunuzdur. Ben sadece buraları sizlere göstermek istiyorum. Şu tekerleklerden merdiveni de burada yaşayanlar yapmış.
lá dentro? É, não, na porta, assim, pra ficar bonita a vista. Pode. Então vamos lá, vamos lá. Em house, Okay. house here. Okay. Sure. Então vamos lá, onde que é? Ah, é aqui? A gente sabe qual. Abi bu parktaki böyle çöpleri vesaireleri topluyormuş, burayı temizliyormuş. Yani o işi yapıyormuş ve hayatını bu şekilde sürdürüyor. Aşağıda da ev var, göstermek istedi bize. Çok nazik, çok kibardı ya. Bir hatıra fotoğrafı çekildik, birazcık böyle sohbet etmeye çalıştık. Birkaç kelime İngilizce konuşuyor. Sağ olsun valla, çok güzel karşıladı bizi ya. Evini göstermek istedi. İzin aldım benden de kameraya çekebilir miyim diye. Tabii ki de dedi. Tá ótimo. Vou fazer ele filmar você daqui, peraí. Da house. House. Entrevista ele daqui que eu vou. His house. É. Abinin evi burasıymış. Aqui. Não, é aqui. Tipo, filma ele. House. Aha. Entrevista aqui. Ananias Anastácio, aqui era uma lixeira, geladeira velha, sofá, fogão, tudo não prestava no parque. A família do Mauro, que tem ele, que ele é o idealizador, o cara que fundou o parque mesmo, parque, que era lixeira. Ele mais uns garis comunitários, né? O que aconteceu? O Mauro teve a ideia e hoje é isso aí. Só que o Mauro hoje está em São Paulo, na mesma ideia, realizando, e dentro disso aqui. E uma coisa que mais gostosa que eu acho, aqui não rola dinheiro. No money. No money. No money. É. No money. How he survive? No money. Just porque- volunteer. Just volunteer. Porque onde rola dinheiro, rola sempre problema. É. A ganância forte. É. Welcome to the park City. É isso aí. Muito obrigada, seu Anastácio. Nada. Muito obrigado. Falou Imagina. tudo, hein? Muito Não falei obrigado. nada. Falou Isso olhou. tudo, que isso. Isso Deixa eu aqui- tirar uma foto do senhor aqui, peraí. Isso aqui foi muito tonelada de lixo. Quero passar. Vou passar então, tirar outra foto do senhor aí que tá bonita, hein? Festa Premium para a festa Black Section. Compre esse restaurante maneirinho. Amanhã na quadra da Tiradora Unity. Para concorrer, é pelo 997011005 e uma fronte. Tamires do Aguarda com o nome da Black Anastasya abinin kısaca hikayesinden bahsetmek istiyorum. Bu gördüğümüz park, burası favelanın içerisinde Eko Park olarak geçiyor. Yani şu an çok güzel bir görünüme sahip, müthiş bir manzarası var. Ama bundan kaç yıl önce bilmiyorum ama burası çöplükmüş. Yani bayağı bildiğiniz çöplükmüş. O abi ve birkaç arkadaşı burayı bu parka çevirmişler. Yani gönüllü çalışarak bu parka çevirmişler ve bunu para karşılığında yapmamışlar. İstedikleri için yapmışlar. Anastasya abi şey diyor, yani para problem diyor, o yüzden para kabul etmiyorum diyor. Sadece insanların ona yemek yardımı yapmasıyla yaşıyor. Yani bu iş karşılığında para almıyormuş, onu söyledi. Ben de size kısaca bundan bahsetmek istedim. Valla çok güzel bir abiydi ya, çok kibar davrandı, muhteşem bir insan yani. Manzarası da müthiş buranın. Hakikaten çok güzel iş çıkarmışlar. Şu hemen sağ tarafında, şu an çekemiyorum çok fazla ama polis karakolu var. Bu noktadan aşağısını polis kontrol ediyor ama 50 metre geriden itibaren yukarıya çıkmaya başladığımızdan itibaren çetenin kontrolüne geçiyor. Yani arada böyle bir 40-50 metrelik bir boşluk var. Yani böyle şey gibi, sınır bölge gibi burası. Buradan aşağıda video çekmekte çok fazla sıkıntı yok. Ama yukarıya çıktıkça bazı bölgelerde video çekmek problem. Yani her yerde çekemiyorsunuz. Arkadaşım şey dedi, polisin kontrol noktasının bittiği yerde ileride çete kontrol noktası başlıyor. Geceleri çete üyeleri orada parti yapıyormuş. Polis de bunu biliyor ama tabii bir şey yapmıyorlar yani birbirlerine. Çok garip bir ortam yani. Biliyor polis ama bir şey yapmıyor. Birbirlerini biliyorlar. Sorunsuz geçiyor ama bazen de gerçekten problem oluyormuş. O da artık şans yani. İnşallah denk gelmeyiz o probleme. Ve favelada şöyle bir kural varmış. Favela içerisinde hırsızlık yapmak yasakmış. Ama işte burada gördünüz yani, yaşam çok kolay değil. Bazı insanlar gerçekten çok zor şartlarda yaşıyor. Çok yoksul şartlarda yaşıyorlar. Hayat tabii onları farklı şeylere itiyor.
Buradaki bazı insanlar hırsızlık yapmak için sahillere, şehir merkezine iniyormuş. Ama favela içerisinde asla öyle bir şey olmuyor dedi arkadaşım. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Bu mototaksiler de favelanın girişinde başlıyor. Burası çok dik bir yer. Yani yukarı doğru bayağı dik gidiyor ve çok fazla dönemeç var. Bazı yerlerde gerçekten çok dar. O yüzden araba da çıkıyor ama genelde motor kullanıyor insanlar ve mototaksiyle yukarı çıkıyorlar. Çünkü yürümek gerçekten zulüm oluyor bazen. Ben de ilk geldiğimde mototaksilere bindim. Sağ olsunlar yukarı kadar götürdüler. Vidigal'de yaşayan insanlar buraya geliyorlarmış yüzmeye. Burası da Vidigal sahili olarak geçiyor. Vidigal favelası güney kısmında kalıyor. Buraya turistler arada da olsa geliyorlar, geziyorlar. Yani çetenin izin verdiği bölümleri tabii ki bir sıkıntı olmuyor. Ama kuzey kısmında, yani şehrin karşı tarafındaki favelalarda bazı çatışmalar falan oluyormuş. Yani oraya turistler gidiyormuş ama benim gibi böyle kamerayı açmıyorlar. Kamerasız geziyorlarmış. Video, fotoğraf çekmek orada çok sıkıntıymış yani. Hani onu önermiyorlar çünkü bazen şiddetli çatışmalar vesaireler oluyormuş. O yüzden hani gitmeyi bile önermiyorlar o kısımlara. Ama buralar bir tık daha sakin dediler bana. Ben de size aktarmak istedim bunları. Yani çünkü favela deyince insanlar genelde korkuyor, çok tehlikeli, girilmez vesaire. Ki genelde zaten turla geziyor insanlar. Hani bakmayın, ben şanslıyım ya. Ben arkadaşımın yanında kaldığım için tura katılmadım. Yoksa mesela 500 lira veriyorsunuz Türk parasıyla ve bazı favelaları gezebiliyorsunuz. Tehlikeli kısımlar var elbette, yok değil, ama gördüğünüz gibi yani normal kısımlar da var. İnsanların yaşadığı kısımlar da var. Hani sakin olarak yaşadığı kısımlar diyeyim. Çetenin kontrol etmediği kısımlar. Oraları gezmek biraz daha kolay ama çetenin gezdiği bölüm, çetenin kontrol ettiği bölümlerde gezmek bir tık daha böyle tehlikeli. Yani video falan çekerken, gezerken dikkat etmek gerekiyor. Fresquinho e... Bom apetite. Afiyet olsun. Afiyet. Afiyet Afiyet olsun. olsun. Afiyet olsun. Öğle yemeği için eve geldik de bon appetit. Evet, bon appetit. Öğle yemeği için eve geldik. Domatesli pilav yaptım. Vallahi çok güzel oldu var ya, tadına baktım. Acayip güzel. Tek sıkıntı bir tık az olmuş tuzu. Bir tık tuzunu azaltmışım. Güzel ama. Şimdi ben de kendimi alayım, dur. I like this. Ah. Muito bom.
Menemenin dışında da bir şeyler yapabiliyorum. Sadece menemen yapmıyorum yani. Ama menemenim güzeldir. Bu da fena olmadı bence. Şu kapının önünde bir şey yemiştim de o kesmedi beni ya. Dedim bir pilav yapayım. So good. Thank you. You're welcome. Thank you. Hazır eve dönmüşken size kaldığım yeri de göstermek istiyorum. Burada kalıyorum ben. Burada yatıyorum. Aline ile Couchsurfing'den tanıştım. Sağ olsun beni burada ağırlayabileceğini söyledi. Misafir edebileceğini söyledi. Benim için de güzel bir fırsat. Yani favelada kalacağım, insanlarla tanışma şansım var. Buradaki ortamı görme şansım var. Hem size buradaki evi de göstermek istiyorum. Burası onun mutfağı. Hemen şurada da odası var. İzin aldım. Manzarasını göstereceğim size. Live gravada. Coloca esse status, aí tem um tipo de live para print, aí como tá editado, significa que a nossa editora, ela fez, já editou, aí ela coloca isso, aí tem uma automação. Manzarası çok güzel. Baya bayıldım yani odasının manzarasına. Favela'da genelde evler böyle küçük oluyor. Tabii büyük evler de var ama yani bunların kirası daha düşük oluyormuş. 300 realden başlıyor dedi kiralar. Kendisi 750 real veriyormuş. Onu da söyledi. Yani ben sormadım. Evler hakkında bir şeyler sorarken kiralardan da bahsetti. Elektrik ve su ödemiyormuş. Yani kaçak kullanıyor buradaki insanlar. Ev hakkında da bilgi vermiş olayım. Bir tane de tatlı aldık eve gelirken. Şöyle tatlı da şu tarz. Oo, donmuş. Brezilya'da meyveleri rendede çekiyorlar böyle. Bazı meyveleri karıştırıyorlar, içine çikolata koyuyorlar, bir şeyler koyuyorlar. Bir karışım yapıyorlar ya da sade meyve püresi gibi yapıyorlar. Onu da böyle poşetlere koyuyorlar ve o şekilde satıyorlar. 3 real bunun tanesi. Eve gelirken aldık. Bundan şimdi denemek istiyorum. Bu kokonatlı. Genelde tropikal meyve satıyorlar. Oy. O çok lezzetli. Kokonat taneleri geliyor ve kokonatın suyu ya da kokonatın sütü de diyorlar burada. Çok lezzetli. My friend, How are you, Kennedy? fine, and you? I'm good, thank you. Camera. Oh, camera. How are you? Oh, thank you. Kennedy favelada yaşıyor. Ali'nin arkadaşı burada pizza satıyor. Kendisi evde pizza yapıyor. Burada soğutucuda saklıyor. Orada mikrodalgası var. Orada ısıtıp pizza satıyor 3 realden. Burası da favelanın girişi. Şu köşede polis arabası var. Polis bekliyor favelanın girişinde. So how is going life in favela? Eu acordo de manhã, faço massa de pizza e asso as massas e venho pra cá. Eu quase não vou à praia, trabalho muito. No Brasil você trabalha muito e ganha pouco. O dinheiro do Brasil é muito fraco, o dinheiro do Brasil não tem força como o dólar, por exemplo, como a libra esterlina, como o euro, entendeu? É mais ou menos isso. Então no Brasil trabalha-se muito e ganha pouco. Os políticos ganham bem, os políticos roubam, os políticos são ladrões, entendeu? Alright? Thank you very much. Thank you so much. Easier. Obrigado. Galera, Çok galera sıcak. pequenininha. Çok sıcak, çok sıcak, Faz çok um sıcak. estrago aqui. Ó, dá um negócio pra ele aí, ó, tá queimando a mão dele. Alright. Obrigado. Cadê a minha? Tá agora. Tira a carne aí, hein? Tira a carne. Tira a carne. Böyle pizzalar hazırlıyor Kennedy. Bunları 3 realden satıyor. Bayağı da güzel. Ben ilk geldiğim gün yemiştim. Sıcak, çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak. 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 Perfecto. It's my first time something.
Chu. Vai pra onde? Günaydınlar, günaydınlar. Vallahi günü çok güzel doğurduk. Favelada yapılabilecek en güzel aktivitelerden bir tanesinin iki erkek kardeş dağına gelip gün doğumunu izlemek olduğunu söylemişlerdi bana. Hakikaten de öyleymiş yani, gördüğüm en güzel manzaralardan bir tanesiydi. Hayranlıkla izledim. Böyle bir timelapse falan almaya çalıştım da çok kalabalık yani, insanlar sürekli böyle kameranın önüne geçti. Bir ara ablanın biri kameraya tekme attı, tekrardan timelapse başlattım filan. İnsanlar buraya sık sık geliyor yani, çekinmiyorlar. Burası favelanın içerisine girip çıkabildiğiniz bir yer. İnsanlar geliyorlar yani, çok fazla çekinmiyorlar, bir sıkıntı olmuyor. Videoyu bitirmeden önce size buradaki deneyimim hakkında birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Çünkü hani çok fazla şey gösteremedim, hani en azından favelanın sokaklarından çok fazla şey gösteremedim size. Bunun sebebini açıklamak istiyorum. Bunun sebebi çetenin kontrol etmesi, yani en basit deneyimi, en basit deyimiyle bu. Çünkü burada benim kaldığım yer tamamen çetenin kontrolünde olan bir bölgede ve her köşede eli silahlı, işte belinde tabanca, elinde pompalı tüfek ya da makina, belinde telsiz, işte uyuşturucu paketliyorlar bir köşede filan. Çete üyeleri var yani. Hatta işte sabah bir tanesi Jamaika'yı görünce böyle selam filan verdi, geldi sarıldı, iyi misin gibisinden böyle şeyler yaptı. Sonra ara sokaklarda dolaşıyorum, başka çete üyeleri silahlarla bekliyorlar, telsizler elinde, birbirleriyle irtibat halindeler filan. Acayip dar sokaklar yani. Şeyi duymuştum, çok fazla hani polis buraya girip çetenin işine karışmıyor. Bazen böyle operasyonlar, çatışmalar filan oluyormuş ama çok fazla olmuyormuş burada artık. Çünkü iki tarafta yani bu işten, yapılan illegal işlerden anladığım kadarıyla çıkar sağlıyorlar burada. Çok fazla o konuların detayına da girmek istemiyorum. Ama zaten sokaklar o kadar dar ki yani, ne araba girebilir ne polis girebilir, çok fazla sıkıntı çıkar yani, öyle bir yer burası. Ne yazık ki çekemedim oraları, çok riskliydi. Mesela boş sokak, tamam mı? Ama yine de her yer böyle kat kat ev olduğu için bir yerden biri gözlüyor olabilir sokağı, anladın mı? O yüzden cesaret edemedim açıkçası. Durduk yere bir dedim sıkıntı çıkmayayım. Ben zaten burada bir gringoyum, yabancıyım yani, anlıyorlar ama bir şey demiyorlar. Sıkıntı yok. Mahallede tek de dolaşıyorum. Hiç kimse problem de çıkarmıyor. Selam veriyorlar vesaire. Ya bak, tehlikeli mi? Hakikaten tehlikeli kısımları var. Yok değil çünkü abi. Uyuşturucu ticareti yapılıyor. Bir yerde silahlı insanlar filan bekliyor. Madde kullanıyor, içki içiyor, kafası güzel olabilir. Her şey olabilir yani. Var tehlikesi, yok değil asla. Ki bir de ben kamerayla geziyorum ki çoğu yerde kamera çantadaydı, cebimde bile değildi yani. Ama mesela normal insanlar geliyor, selam veriyor, nasılsın, iyi misin, anlıyorlar yabancı, gringo olduğumu filan, selam veriyor, tokalaşıyor, sohbet filan etmeye çalışıyor yani. Hani bir yanda insana sıradan hayatlarını yaşıyor ama bir yandan çetenin de kontrol ettiği bir yer yani, çok farklı bir dinamiği var buranın.
gerçekten görüp yaşamanız gerekiyor. Ben ne desem boş şu an. Çünkü gösteremiyorum da. Yani kesinlikle gelip yaşamanız gerekiyor bunu. Ama dikkatli de olmanız gerekiyor. Böyle bir gerçeği de var. Şimdi burası dediğim gibi eskiden en tehlikeli favelalardan bir tanesiymiş. Yani öyle söylüyorlar. Hatta kimine göre halen öyle. Çünkü Roxinha favelası, birazdan göstereceğim size. Oraya doğru yürüyorum. Roxinha ile komşu. Ki Roxinha da Latin Amerika'nın en büyük ikinci favelası. Brezilya'nın da en büyük favelası. Ve aynı çete yönetiyor burayı. O yüzden hala insanların bir çekindiği nokta var. İnsanlar polisten de çekiniyor. Çünkü polisle çete arasında kalmaktan korkuyorlar. Garip bir dinamiği var açıkçası buranın yani. Çok fazla lafı uzatmayayım. Ama ben sevdim ya. İnsanlar gayet geldi yani. Sıcakkanlı davrandılar bana. Güzel davrandılar. Ben çok eğlendim. Tek sıkıntı, video çekip size gösteremedim çoğu yeri. Çünkü hakikaten problem yani. Gerçekten problem. O yüzden kusuruma bakmayın. Sadece böyle size tecrübelerimi anlatmakla yetiniyorum. Şimdi size Roxinha'yı göstereceğim. Oraya doğru yürüyorum. Geldik. Brezilya'nın en kalabalık favelası Roxinha. Latin Amerika'nın da en kalabalık ikinci favelasıymış. Yaklaşık 180 bin insan yaşıyormuş. Burada 180 bin insan yaşıyor. Yani tam bir kaos diyorlar. Sokakları çok dar. Burayı bilmeyen biriyle sakın ama sakın girmeyin diyorlar yani. Bilmeyen biriyle sakın ama sakın girmeyin diyorlar ve burayı gezmek istiyorsanız özel turlar düzenleniyor. Çetenin izin verdiği bölgelerde gezip fotoğraf çekebiliyorsunuz. Size İngilizce olarak anlatıyorlar Roxinha'yı. Bir turizme de çevirmişler bazı noktalarını. Ben buraya gelmeyi çok istemiştim ama fiyatının 500 lira olduğunu öğrenince turun vazgeçtim. Ama şansa işte Vidigal'de kalıyorum. Vidigal ile Roxinha'da komşu. Burası Roxinha, hemen şu tarafta da, aşağı tarafta da Vidigal kalıyor. Ve aynı çete tarafından yönetiliyor. Favelayı elimden geldiğince size göstermeye çalıştım. Buradaki durumu anlatmaya çalıştım. Keşke daha fazla yer gösterme şansım olsaydı. Buradaki insanlarla konuşma şansım olsaydı. Her insanın farklı bir hikayesi var. Yani o hikayeleri o insanların ağızlarından dinleyip size aktarmayı çok isterdim. Ama ne yazık ki bazı durumlar bunları engelliyor. Çok ciddi sosyal sorunların olduğu bir yer burası. O yüzden böyle basit bir yorum yapıp videoyu kapatmayacağım. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani burası amacım, yani bu videoyu çekmekteki amacım favelayı çok iyi bir yermiş gibi göstermek değil, çok kötü bir yermiş gibi de göstermek değil. Tamamen objektif yaklaşmaya çalıştım. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani arayan Mevlasını da bulur, belasını da bulur burada. Tam olarak öyle bir yer bence. Brezilya'ya bir gün gelirseniz umarım yani bu bölgelerdeki insanlarla tanışıp onlarla konuşma şansınız olur. Buraları kendi gözlerinizle görüp deneyimleme şansınız olur. Gerçekten çok başka dinamikleri var. Diyerek videoyu kapatayım. Yorum atarsanız çok sevinirim. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bunlar videolarımın öne çıkmasında, kanalımın büyümesinde çok önemli şeyler. Özellikle favela ile ilgili görüşlerinizi yazarsanız, bilgilerinizi yazarsanız ayrıca memnun olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Artık bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.